Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. Şöyle göstereyim. Böyle fıstıklı fıstıklı bebek örgülerine, yeleklere, bebek battaniyesine, hırkalara çok yakışacak bir model. Örülüşü son derece basit. Gayet kolay, hiçbir zorluğu yok. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Düz örgü görünüyor daha çok. Umarım hoşunuza gider. Model 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Sonuna artı 5 ve artı 2 kenar ilmeği ekleyerek modelimizi kuruyoruz. Şimdi dilerseniz modelimizin çalışmasına geçelim. Ben şöyle şişimi 3 model gösterecek kadar ilmeğimi attım. Lastik örmeyeceğim. Siz dilediğiniz lastiği örebilirsiniz. Ters örgü üstüne kurulduğu için haroşa da yapabilirsiniz. Her türlü lastik uyar. Lastiksiz de yapabilirsiniz. Çünkü ters ve düz örgü olduğu için kıvrılma yapmaz. Size kalmış. Tercih sizin. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Şimdi ilk sıra oldukça kolay demiştim. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi 5 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeği ile birlikte 6 tane ilmek örmüş olduk. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar 5 tane ters. Bir tane düz. 5 tane ters. Bir tane düz. 5 tane ters. Ve bu sondaki de kenar ilmeğimiz. Arka sıraya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. İlmekleri gördüğümüz şekliyle düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Beş tane düz görünüyor arka sırada. Bir tane ters. Beş tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğim bu da. Şu anda iki sırasını örmüş olduk. İki tane düz ilmeğimiz oldu. Bunu toplamda 6 sıra yapacağız. Bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Ben şimdi 6 sırayı tamamlayıp geleyim. Ondan sonra fıstıklarımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ben 6 sırayı ördüm şöyle. Gördüğünüz gibi lastik istemiyor, kıvrılmıyor örgü. Şimdi şu en alttaki ilmekten itibaren 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmeğimiz var, şişteki hariç. Şimdi modeli yaparken en alttakinden başlayacağız. Her ilmeğin içine batarak modelimizi çalışacağız. Şimdi kenar ilmeğini örüyorum. 5 tane tersimi örüyorum. Geldik düz ilmeğe. En alttaki ilmeğin içine batıp ilmek çıkartıyorum ve
uzatıyorum. Mesafenin müsaade ettiği kadar. Basıyorum ilmeğe kaçmasın, kısalmasın diye. Bir sonraki ilmek arasına, bir üstündekine batıp tekrar ilmek uzatıyorum. Aynı hizaya getiriyorum. Bir üstteki ilmek boşluğuna batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 4 ve 5. 5 tane bu şekilde gördüğünüz gibi uzundan kısaya doğru ilmeklerimizi çıkarttık. Bir tane kalıyor boşluk. Bir boşluğumuz kalıyor burada. Ve ilmeğimiz, şişteki ilmeğimiz. Şimdi son ilmeği çıkarttıktan sonra düzümüzü örüyoruz. Ve 5 tane aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Geldik düz ilmeğe. En alttaki ilmeğin içinden, ilmeğin içine batarak bir tane ilmek çıkartıyoruz ve uzatıyorum. Tutuyorum. Bir üstündeki ilmeğin içine batıyorum. 2. Bir üstündekine batıyorum. 3. Bir üstüne batıyorum. 4. Bir üstüne batıyorum. 5. Gördüğünüz gibi şuradaki son ilmek boş kalacak. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve şu şekilde bakın uzundan kısaya doğru ilmeklerimizi çıkartmış olduk. Yine 5 tane ters örgümü örüyorum. Geldim en alttaki düz ilmeğin içine battım. İlmeğimi çıkarttım, uzatıyorum. Tuttum ilmeğimi, bir üstündekine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir üstüne battım 3, bir üstüne battım 4, bir üstüne battım 5. 5 tane düz ilmeği kullandık. Altıncısı boş kalıyor. Şişimdeki düz ilmeğimi de örüyorum ve fıstıklarımızın ilk aşamasını oluşturmuş olduk. 5 tane tersimi örüyorum ve arka sıraya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 5 tane düz ilmek olarak görüyorum arka sırada bunları. 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğe geldim, ipi öne aldım. Ters ilmeğimi ve bu çıkarttığımız 5 tane ilmeği, bakın şöyle, toplamda şişte ters ilmeğimle beraber 6 ilmeğim olacak. Bunları hepsini birlikte tek seferde ters ilmek olarak örüyorum. Devam ediyorum. Aradaki 5 tane düzümü örüyorum. Ters ilmeğe geldik ve devamındaki çıkarttığımız 5 tane ilmeğimiz. Hepsini şişime geçiriyorum ve ters örgü örer gibi topluyorum hepsini. Aradaki 5 düz ilmeğimi örüyorum. Terse geldim. 5 ilmekle birlikte hepsini ters örgü olarak örüp topluyorum. Ve 5 tane düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğim. Ve gördüğünüz gibi modelimiz çıktı ortaya. Örmesi çok zevkli, çok da kolay ama çok da güzel duruyor. Şimdi modelde yaptığımız gibi yer değiştireceğiz. İlki burada. Şimdi baştan itibaren ve iki fıstığın arasına koyacağız bir sonrakileri. Onu da göstereyim nasıl ayarlayacağımızı. Kenar ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmeğimiz var ya burada. İlk 2 taneyi örüyorum. Kenar ilmeğiyle birlikte 3 yani. Üçüncü ilmek yani 5 ters ilmeğin ikisini ördüm. Üçüncüsüne düz örüyoruz. Kalan 2 tersi örüyoruz. 2 fıstık olan ilmeği ters örüyoruz. 3 4 5. Gördüğünüz gibi tam şu 5 ilmeğin ortasındayız. Bunu
düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters örüyoruz. Bir tane düzümüzü örüyoruz. Modelin yapımı bu arkadaşlar. Yer değiştirirken sadece bu şekilde tam iki fıstığın ortasına gelecek şekilde düz ilmeğimizi 6 sıra olarak öreceğiz. Ve modelimiz yer değiştirmiş olacak. Arka sıradan yine ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. 5 tane düz, bir tane ters olarak. Tabi şimdi 2 tane düz, bir ters. Başlangıçta o şekilde oluyor. Yer değiştirdik diye. Şimdi 5 tane düz, bir tane ters. Bunu 6 sıra ya tamamlayacağız bu şekilde ve ikinci kez fıstıklarımızı temin yaptığımız gibi uygulayacağız. Ondan sonra ilk fıstıkları nasıl koymuştuk, onları o şekilde yine yer değiştirerek ilk fıstıkları yaptığımız şekliyle üçüncü kez kuracağız modeli. Yani modelimiz bir 5 kenar ilmeği, 5 ters bir düz, 5 ters bir düz diye başladı. Şimdi kenar ilmeğinden sonra 2 ters bir düz, 5 ters bir düz diye devam ediyor. Üçüncüsünü kurarken yine bir kenar ilmeği, 5 tane ters bir düz, ilk başta yaptığımız gibi bu şekilde yerlerini değiştirerek modelinizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de benim gibi severek örersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.